Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bu tatlının yapımına herkes hayran kaldı. Çok kolay, çok lezzetli, ağızda kıyır kıyır dağılıyor. Evet, Ramazan'a, akşam yemeklerine, davet sofralarına kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Tarifimi, şerbetimi hazırlayarak hemen başlıyorum. 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su. Ocağın üzerine alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. 15 dakika kaynatalım. Bir parça limon tuzu. Evet, altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet tam yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 4,5 su bardağına yakın un. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru tezgah üzerine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, ilk aşamada ikiye böldüm. Daha sonra gözüme küçük geldiği için toplayarak tek bir beze haline getirdim. Ve toparladıktan sonra tek beze halinde un serperek oklava yardımıyla şöyle orta incelikte olana kadar hamurumu açıyorum. Evet, en son tekrardan un serpiyorum. Kenarlarını da inceltiyorum. Bu incelik yeterli olacaktır. Şöyle küçük bir bardağım var. Yuvarlak kesiyorum. Evinizdeki bulunan en küçük bardakla bu tatlıyı deneyin. Daha küçük ve lezzetli olacaktır. Evet, hepsini kesiyorum. Evet, kestikten sonra bardağın kenarına 6 veya 7 tane hamuru videodaki gibi ard arda alalım. Evet, ilk tatlımız hazır. Diğerlerini de aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kalan hamurları tekrardan yoğrularak açıyorum ve aynı tatlılardan hazırlıyorum. Evet, bardağı ters çevirerek tatlılarımızı fırın tepsisine alalım. Gördüğünüz gibi gül şekli çıkıyor. Bardaktan çıkardıktan sonra elimle de hafif bir şekilde kenarlarını bastırıyorum. Açılma yapmaması için. Evet, kalan hamuru da topladıktan sonra açtım, kestim ve tatlıları aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum.
Evet, Ramazan'da iftarlara kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Davet sofralarınıza yakışacak lezzetli, ağza dağılan gül tatlısı. Evet, tatlılarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Son tatlımı da hazırladıktan sonra fırın tepsilerine alıyorum. Evet, dikkatli bir şekilde bardaktan çıkartalım. Çıkardıktan sonra da elimle şöyle kenarlarını bastırıyorum. Pişerken açılma yapmasın diye. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi pembeleşti, fırından çıkartıyorum. Hiç bekletmeden sıcak tatlıya ılık şerbetimi gezdiriyorum. Evet, şerbetin hepsini gezdirelim. Üzerine bir tepsi kapatarak soğuk bir odada soğutmaya bırakalım. Evet, Antep fıstığı serperek ikrama hazırlıyorum. Evet, benim vaktim olmadığı için 1 saat bekledim. Ertesi günü şerbetin tam olarak çekecek, kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.